Merhaba ben Enes. Bugün Blitzwolf'un VP9 model bir Bluetooth projeksiyonunu inceleyeceğiz. 9 modeli daha önce incelemesini yaptığım 6 modelinin tasarım olarak birebir aynısı. Ekstra olarak Android işletim sistemiyle geliyor ve birkaç iyileştirme de mevcut. Projeksiyonu satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Beğendiğim noktaları olduğu gibi beğenmediğim noktaları da bulunuyor. Almayı düşünüyorsanız video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. VP9 modeli diğer modellerde olduğu gibi benzer bir kutuyla geliyor. Yine burada poşet içerisinde bir adet HDMI görüntü kablosu. Diğer Blitzwolf projeksiyonlara göre biraz daha farklı ve kaliteli bir kumanda. Burada da sesli komut özelliği bulunuyor bu projeksiyonda. Türkçe sesli komut özelliği. Burada bir kullanım kılavuzu ve analog görüntü kablosu bulunuyor. Bu şekilde bir elektrik kablosu bulunuyor. Tasarım olarak birebir VP6 modelinin aynısı VP9 modeli ve iri ve büyük bir projeksiyon. Burada bir adet lens koruma kapağı bulunuyor. Projeksiyonun netlik ayarını bu şekilde direkt buradan elle yapıyoruz. Oldukça yumuşak çevirmesi. Şöyle projeksiyonun bu yönüne baktığımızda 5 wattlık bir hoparlör bulunuyor bu yanında. Diğer yanında da 5 wattlık bir hoparlör bulunuyor. Burada havalandırma için bir çıkış bulunuyor. Üst bölümünde kontrol için tuşlar konumlandırılmış. Projeksiyonun arka bölümüne baktığımızda burada diğer projeksiyonlardan farklı olarak Ethernet girişini görüyoruz. Buradan direkt kablolu olarak bu projeksiyona internet verebiliyoruz. Burada açma kapama düğmesi, çift USB girişi, çift HDMI girişi, analog görüntü çıkışı ve 3.5 mm'lik kulaklık veya ses sistemini bağlamamıza yarayan bir adet ses çıkışı bulunuyor. Burada da güç girişi mevcut. Burada yine filtreli bir havalandırma kısmı bulunuyor. Bu kısmına baktığımızda da burada da yine 5 wattlık bir adet hoparlör bulunuyor. Bu bölümden de bu şekilde buraya bastırdığımız zaman gördüğünüz gibi kademeli olarak bu şekilde yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Genel malzeme kalitesi olarak biraz daha özenildiği belli oluyor VP9 modeli için. Bu arada siyah modelin bu şekilde bir miktar daha tozu fazla gösterme gibi bir negatif özelliği de bulunuyor. Projeksiyonun teknik özelliklerine baktığımızda doğal çözünürlüğü 1080p yani Full HD bir projeksiyon. 4K desteği de bulunuyor, yani 4K görüntüleri de projeksiyon 4K görüntü olarak yansıtabiliyor. 6500 lümenlik bir parlaklığı ve 40.000 saatlikte bir lamba ömrü bulunuyor. Android bir işletim sistemi bulunduğu için de GPU ve RAM kısmını da burada detaylı olarak görüyorsunuz. 140 wattlık bir güç tüketimi bulunuyor. Bluetooth 4.0 kullanılıyor. Wi-Fi olarak da hem 5 GHz bandını hem de 2.4 GHz bandını destekliyor. Android 9 işletim sistemiyle geliyor projeksiyon. Projeksiyonu 1.8 metre ile 5 metre arasında konumlandırabiliyoruz. 53 inç ile 200 inç arasında görüntü verebiliyor. VP6 modeliyle görüntü yansıtma boyu olarak birebir aynı 3.5 metre uzaklığa yerleştirdim projeksiyonu ve 230 santim eninde ve 125 santim boyunda bir görüntü elde edebildim. Test ettiğim projeksiyonları hep aynı noktadan ve aynı program ile yaptım. Desibel testinde VP9 modeli 53 desibellik bir gürültü çıkardı ve açıkçası biraz bu sesli bir projeksiyon diyebilirim. Yani VP6 modeli biraz daha sessizdi. VP9 modelinde ses konusunda biraz daha arttırmışlar ve açıkçası yani çok da hoş bir durum olmamış. Projeksiyonda Android bir işletim sistemi de olduğu için bu ses konusunda umarım en kısa süre içerisinde bir yazılım güncellemesi gelir ve en azından VP6 seviyesine çekilir VP9 modelinin ses seviyesi. Yani bir ses sistemi bağladığınız zaman veya kulaklıkla kullandığınız zaman bu sesten rahatsız olmuyorsunuz. Ancak projeksiyonun yanına oturduğunuz zaman bu sesten rahatsız olma ihtimaliniz yüksek. Projeksiyonun kumandasında VP6 modelinde olduğu gibi soundbar özelliği de bulunuyor. VP6 modelinde sadece flash bellek üzerinden bu özellik çalışıyordu, ancak bunda normal diyelim Xiaomi'nin TV Box'ını bağladığınız veya kendi içerisindeki Android işletim sisteminden bir müzik açtığınız zaman bu düğmeye bastığınız zaman müzik düğmesine görüntü kapanıyor, ancak projeksiyon yine çalışmaya devam ediyor gürültülü bir şekilde ve bu şekilde de bir soundbar gibi kullanabiliyorsunuz. Yani çok kullanışlı bir özellik olmamış, ancak bu şekilde de bir özelliği bulunuyor projeksiyonun. Projeksiyona Bluetooth üzerinden aynı anda klavye, oyun kolu, mouse veya kulaklık gibi farklı cihazları bağlayabiliyorsunuz. Ancak aynı anda sadece bir adet ses çıkış kaynağı bağlayabiliyorsunuz. Yani sadece bir adet kulaklık veya bir adet ses sistemi bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda 2-3 kulaklık bağlanamıyor. Kumanda üzerinde sesli komut düğmesi de bulunuyor. Bu sayede kumandaya Mi Box'larda olduğu gibi sesli komut da verebiliyoruz. Ayrıca bunun Türkçe dil desteği de bulunuyor. Yine projeksiyonda görüntü yansıtma özelliği de bulunuyor. Google Chromecast veya iMirror uygulaması üzerinden hem Android hem de iOS cihazlarda ekran görüntü yansıtma özelliğini kullanabiliyoruz. Ancak burada projeksiyonun modeme olan uzaklığı bu bağlantının kalitesini oldukça etkiliyor. Yani oyun oynamada pek performanslı olmuyor, ancak birisine fotoğraf veya video gösterirken veya telefon üzerinden bir video açtığınız zaman sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Projeksiyonda hem 5 GHz hem de 2.4 GHz internet desteği bulunuyor. Projeksiyona modem biraz daha uzak olduğu için 2.4 üzerinden bir test gerçekleştirdim. Normalde hızım 100'dü. Projeksiyon üzerinden 11 megabitlik bir internet alabildim. Aynı noktada telefondan yaptığım testte 20 megabit hızında bağlanabildim. Yani 2.4 GHz bağlantı hızı olarak çok performanslı olduğu söylenemez. Daha iyi bir performans için modeme yakın bir yere konumlandırırsanız projeksiyonu 5 GHz bandı üzerinden interneti daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Veya maksimum verimi almak için de projeksiyona kablo girişi olduğu için kablo üzerinden de direkt interneti projeksiyona verebilirsiniz. Ayrıca projeksiyonda 4 köşe düzeltme özelliği sayesinde 50 derece açıya kadar da bu görüntüleri düzeltebiliyoruz. Yine görüntü küçültme özelliği sayesinde de projeksiyonu biraz daha uzağa yerleştirdiğimiz zaman görüntüyü küçülterek perdemize göre görüntüyü ayarlayabiliyoruz. Bu görüntü küçültme ve 4 köşe özelliğini düzeltme kısmını eğer maksimum seviyede kullanırsak netleme konusunda tekrar netleme yapmamız gerekebilir ve görüntünün netliği de hiç bu düzeltmeler yapılmamışken ki kullanıma göre biraz daha bulanık çıktığını söyleyebilirim. Projeksiyonun hoparlör performansı olarak oldukça doyurucu bir performansı bulunuyor. Yani harici olarak günlük kullanımda ekstra bir hoparlör bağlamanıza gerek yok. Bu projeksiyonun VP6 modeline göre önemli bir artısı 4K görüntüleri direkt 4K çözünürlüğünde bize verebilmesi. Açıkçası doğal çözünürlüğü 1080p olduğu için bu 4K'yı yazılımsal olarak yapıyor projeksiyon. Yani burada gördüğünüz gibi %200 bir büyütme olduğu zaman bu şekilde bir fark hissedilebiliyor. Ancak izleme mesafesinden ben bu farkı çok hissedemedim açıkçası. Perdeye yaklaştığınız zaman bu 4K görüntülerin kalitesini daha fazla hissedebiliyorsunuz. Bu projeksiyonda en beğenmediğim nokta içerisindeki Netflix'in 480p çözünürlüğüne kadar desteklemesi. Bunun sebebi de orijinal Netflix sertifikasının olmaması. En son incelemesini yaptığım Xiaomi'nin Mi Jia projeksiyonunda da bu Netflix lisansı sonradan eklendi. Umarım Blitzwolf modeline de bu Netflix lisansı eklenir ve 1080p olarak Netflix'i izleyebiliriz. Onun haricinde böyle bir cihaz alıp Netflix'i 480p izlemek yani Porsche bir araba alıp tüp taktırmak gibi bir durum oluyor açıkçası. Projeksiyonda 1080p 60 Hz desteği bulunuyor. Bu sayede akıcı bir şekilde oyunlarımızda bu projeksiyon üzerinden oynayabiliyoruz. Perde açık performansı olarak da bu şekilde bir performansı bulunuyor projeksiyonun. Hatta şu an lambayı da açtım. 6500 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor. Oldukça yeterli diyebilirim eğer aydınlıkta da izlemeyi düşünüyorsanız. Ancak tabii ki yine de karanlık performansı kadar hiçbir projeksiyon aydınlıkta çok iyi bir performans veremiyor maalesef. Bu da test ettiklerim arasında belki de en iyi parlaklık seviyesi olarak çıkabilen projeksiyonlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Projeksiyonun köşe keskinliği olarak gayet başarılı. Bazı Blitzwolf projeksiyonlarında köşelerde hafif bulanıklık olabiliyor. Ancak bunda gayet orta ve köşeler net. Yazılar yine net bir şekilde okunabiliyor. Tüm köşeler eşit. Şu köşe sanki çok hafif bir bulanıklık var gibi ancak bu şekilde yani yakından baktığınız zaman fark ediliyor. Bu şekilde izleme mesafesinden de o fark hissedilmiyor. Şu an kendi uygulaması üzerinden YouTube açtım. Ses sonda. Alt taraftan bir projeksiyonun sesi geliyor bir miktar. YouTube'dan bu şekilde 4K'da görüntüleri destekliyor projeksiyon. Ancak tabii internet hızınızın epey hızlı olması gerek. Cihazı açtığımız zaman bu şekilde bir menü karşılıyor bizi. Xiaomi'lerin TV Box'larıyla benzer bir menü tasarımı bulunuyor. Android 9 işletim sistemiyle geliyor. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz menülerini. Menü geçişi olarak Mi Box S modeli gibi değil de Mi Stick modeli gibi diyebilirim. Yani çok böyle aralarda hafif takılmalar olabiliyor. Bu sağ kısımda Mi Box'larda olduğu gibi ayarlar kısmını görüyorsunuz. Buradan kablosuz olarak oyun kolu, kulaklık veya kablosuz ses sistemi bağlayabiliyorsunuz. Bu mouse modu özelliğinde Air Mouse gibi değil de ortadaki düğmeye basılı tuttuğunuz zaman da bu şekilde bir siyah mouse geliyor. Bunu yön tuşlarıyla hareket ettiriyorsunuz ancak çok pratik olduğu söylenemez. Bu alt bölümünden kaynak bölümünü görüyorsunuz. Buradan HDMI 1, 2 ve analog video çıkış arasında görüntü seçebiliyorsunuz. Şu an HDMI 1'e Mi TV Stick bağlı ve gördüğünüz gibi Mi TV Stick'te de yine benzer bir menü tasarımı bulunuyor. Tekrar projeksiyona geçelim.
Buradan görüntünün 4'e 3 veya 16'ya 9 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Burada 4 köşe düzeltme özelliği bulunuyor. Bu şekilde kırmızı noktadayken hangi noktadaysa eğer bu şekilde köşeleri düzeltebiliyorsunuz. Buradan zoom özelliği bulunuyor. Şu an maksimum zoom'da. Bu şekilde görüntüyü küçültebiliyorsunuz. Yani projeksiyonu biraz daha uzak yere konumlandırdığınız zaman bu şekilde bir küçültme işlemi bulunuyor. Bu %100'den %75'e kadar düşürüyor görüntüyü. Daha önce incelediğim Blitwolf projeksiyonların da çoğunda bu özellik mevcuttu. Bu alt bölümden de projeksiyonu taktığınız yöne göre projeksiyonun yansıttığı görüntü açısını ayarlayabiliyorsunuz. Tavana taktığınız zaman bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Buradan sadece ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu alt bölümden de bu cihazın tarih, saat, depolama, sıfırlama, yazılım güncellemesi gibi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Depolama olarak 16 GB'lık bir alanı bulunuyor. 12 GB bizim kullanılabilir alan olarak ayrılmış. Bu hakkında kısmından da Android 9 olduğunu görüyorsunuz. Projeksiyonun üzerindeki Google Play üzerinden de farklı uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde televizyon uygulamaları veya basit tarzda oyunlar da yükleyebiliyorsunuz. Ancak çok fazla bir oyun performansı bulunmuyor maalesef. Yine ekstra olarak farklı APK'lar da yükleyebilirsiniz. Android bir işletim sistemi olduğu için harici olarak dışarıdan da farklı uygulamalar yükleyebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi basit tarzda oyunları da oynayabilirsiniz. Şu an HDMI üzerinden Mi TV Box bağladım ve yine kumandadaki menü düğmesine bastığınız zaman da burada gördüğünüz gibi ses ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ses modlarını, film, müzik, oyun gibi. Yine burada kendiniz elle değiştirebiliyorsunuz ayarları. Yine alt bölümden de gördüğünüz gibi renk sıcaklığını veya keskinlik ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu an hiçbir ses yokken de projeksiyonun bu şekilde bir dip gürültüsü bulunuyor. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman projeksiyonun artı ve eksi özellikleri bence bunlar. Daha önce incelemesini yaptım. Xiaomi'nin T2 Max modeline göre Android 9 işletim sistemiyle geldiği için daha seri ve kullanışlı bir Android işletim sistemi. İşletim sisteminin deneyimi olarak çok akıcı değil. Mi Stick'lerde olduğu gibi arada takılmalar olabiliyor. Yani günlük işlerinizi rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz işletim sistemi üzerinden. Yine YouTube veya farklı televizyon uygulamalarını da yükleyebiliyorsunuz. Ancak burada bir eksi olarak orijinal Netflix sertifikası olmadığı için Netflix'i 480p olarak izleyebiliyorsunuz projeksiyon üzerinden. En son incelemesini yaptığım Xiaomi'nin Mi projeksiyonunda da orijinal Netflix sertifikası yoktu. Sonradan eklendi. Bu cihaza da umarım en kısa süre içerisinde orijinal Netflix sertifikası gelir. VP6 modelinde 6000 lümenlik bir parlaklık bulunurken 9 modelinde 6500 lümenlik bir parlaklık bulunuyor. Açıkçası çok da bir fark hissedemedim. İkisi de parlaklık olarak gayet yeterli seviyede. VP6 modeline göre bir artı özelliği 4K orijinal görüntüleri direkt yansıtabilmesi. Ancak doğal çözünürlüğü 1080p olduğu için bu konuda da yani maksimum verimli bir şekilde 4K görüntüleri alamıyorsunuz. Yani tam olarak 4K ile 1080p arasında biraz daha iyileştirilmiş bir 1080p performansı diyebiliriz bunun için. VP6 modeline göre de bir eksi kısmı biraz daha sessiz çalışması diyebiliriz VP9 modeli için. Dolar kuru çok hızlı değiştiği için videoyu yayınladığım tarih itibariyle aşağıdaki indirim koduyla birlikte VP9 modelini 2389 TL'ye alabiliyorsunuz. VP6 modelini 2000 TL'ye alabiliyorsunuz. Açıkçası içerisinde 1080p orijinal Netflix olmadığı için yani VP6 modelini alıp yanına Mi TV Stick almak daha mantıklı gibi geliyor. Bu cihazda 1080p orijinal Netflix sertifikası da gelirse daha tercih edilebilir bir cihaz olacağını düşünüyorum açıkçası. Yurt dışından alınan her üründe olduğu gibi bu projeksiyonlarda da herhangi bir garanti söz konusu değil. Eğer bütçeniz uygunsa en son incelediğim Xiaomi'nin Mi projeksiyonunu almanızı tavsiye ederim. Ancak maalesef aralarında neredeyse 2 katına yakın bir fiyat farkı da oluştu. Yani performans olarak 2 katı bir performans farkı olmadığını söyleyebilirim o açıdan. Yakında T2 Max, VP9 ve Mi projeksiyonunun da bir karşılaştırma videosunu yapmayı düşünüyorum. VP9 model hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.